Ama şu muhteşemliğe bakar mısınız arkadaşlar? Arkamdaki gördüğünüz. Crystal Palace Park'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de dinozor heykellerinin olması. Bakalım bizim Gökçek Başkan'ın dinozor heykellerinden daha mı güzel? Merhaba arkadaşlar. Bugün Crystal Palace'a geldim. Burası Londra'nın güneydoğu bölgesinde. Eskiden bir kasaba ama günümüzde artık bir semt olarak geçiyor. Burası Crystal Palace Park. Sir Joseph Paxton tarafından yapılmış. Sir Joseph Paxton'la ilgili birazdan bilgileri size vereceğim. Burada değişik heykeller var, değişik anıtlar var ama çok eski, 150 yıllık bir park. 150 yıllık heykeller var ve bahçeler var. Futbol takımıyla bilinen Crystal Palace aslında bir kasaba, bir semt ve yoğunluk İngiliz ağırlıklı bir nüfusa sahip, demografiye sahip. Kısmen geri kalanları Afrika ve çok nadir de olsa öğrenci kesiminde yaşadığı bir yer. Bugün burayı size göstereceğim. Değişik bir yer, değişik heykeller var. Dediğim gibi Londra'nın alternatif yaşam yerlerinden biri. Kesinlikle ve kesinlikle görmeye değer bir yer. İngiltere'nin en önemli artılarından biri biliyorsunuz yemyeşil bir doğasının olması. Çok fazla yağmur var. Daha da önemlisi o kadar kalabalık bir şehir, Londra'dan bahsediyoruz. Ama her yerinde yemyeşil parklar. Yani 5 dakika 10 dakika yürüme mesafesinde mutlaka bir parka ulaşabileceğiniz bir coğrafya var Londra'da. Bu kadar büyük, bu kadar kozmopolit, bu kadar giga bir şehir olmasına rağmen yeşile verdiği önem takdire şayan. Bu yukarıda gördüğümüz alanda bir Luna Park var. Hani bu İngiltere'de Fun Fair denilen hafta sonları kurulan sirk artı Luna Park. Birazdan oraya da gideceğiz. Ama asıl anlatmak istediğim merdivenleri görüyorsunuz, taş yapıları görüyorsunuz. Yani burası çok eski bir park. Yani bir insanın 150 yıl önce burayı tasarlaması ve kurgulaması, şehrin buraya kadar büyüyebileceğini tahmin etmesi bile gerçekten inanılmaz. Yine İngilizlerin en sevdiğim artılarından biri de havanın güzel olduğu zaman futbol oynamaları, köpeklerini gezmeye çıkarmaları, yeşilde pikniğe koşmaları. Tüm bunlar hayata artı katan şeyler biliyorsunuz. Hepimiz de bu keyfi zaman zaman yaşıyoruz. Şimdi biraz daha Crystal Palace Park'ı keşfetmeye, incelemeye devam edeceğim. Sir Joseph Paxton
150 yıl önce burayı tasarlamış. Bir leisure center, bir dinlenme tesisi olarak, bir piknik alanı olarak tasarlamış ama sadece bununla kalmamış. Burada Cavendish muzları dediğimiz İngiltere'nin ilk muzlarını, belki de Batı'nın gördüğü ilk muzları burada yetiştirmiş. Tabi bunları nereden getirdi bilmiyorum. Ama İngiltere için bir ilkti. Önemli bir mimar, önemli bir peyzaj mimarı. Hakkında fazla bilgisi olanlar, başka bilgisi olanlar yorumlara yazabilirler. Yine olmazsa olmaz tenis İngiltere'de, leisure center'larda insanların hafta sonu veya boş vakitlerinde değerlendirdikleri aktivite olarak karşımıza geliyor. Hemen arkasında futbol sahası var ama şu an siz göremiyorsunuz. Yine Leisure Center'a dolaşmaya devam ediyoruz. Bakın burada bir beach volley, kumsal voleybolu kompleksi kurmuşlar. Yani illa deniz kenarında olmasına gerek yok bazı şeyler yapmak için. Gerçekten çok güzel. Hemen arkasında kapalı spor kompleksini görebiliyorsunuz. Yani şu an Londra'nın içinde sayılırız arkadaşlar. Burası Güney Londra. Ama ezberin dışında bazı yerlere gitmek istiyorum. Size bazı farklı yerleri göstermek istiyorum. Çünkü burada insanlar bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Ve kurmaya çalıştıkları yaşamlar çoğu zaman şehrin göbeğinde, trafiğin içinde, keşmekeşin içinde. Çok da fazla müzik olduğu yerde telif yemek istemiyorum. Burada da ufak bir antrenman sahası. Tam emin değilim, Crystal Palace burada mı oynuyor maçlarını? Sanki pek öyle gelmedi bana. Bu konuyu çok yeterince araştırmadım. Burası böyle bir olimpiyat stadı gibi bir havası var. Bazı böyle üniversite olimpiyatı gibi şeyleri burada yapıyor olabilirler. Ama nereden baksanız gerçekten çok güzel bir tesis. Tüm imkanlar her şeyiyle. İngiltere'de klasik pazarları kurulan bir food market geleneği var. Crystal Palace'ta da şimdi bir tanesine denk geldim. Size onu göstermek istiyorum. Bu food marketler gerçekten halkın çok keyif aldığı, yemek yediği, alışveriş yaptığı, güzel imkanları olan, güzel değişik yemekler tadabileceğiniz güzel yerlerden biri. Tabii onun dışında burada şu anda bir atmosfer var. Herkes piknik modunda. Dünya mutfakları. Bu dumpling, Çinlilerin mantısı arkadaşlar, bilenleriniz bilir. Churros, İspanyolların tatlısı. Onun dışında dediğim gibi insanları görüyorsunuz, piknik yapıyorlar, çimlere uzanmışlar.
Şurada ileride bir kafe görüyorum. Orada yine kahve, bira içmek isteyen insanlar için. Yine bir çocuk oyun alanı. Ve yemeklerini yiyen insanlar ağaç kavuklarında. Ağaç kütüklerinde. Jack Russell'ı gördüm burada. Benim de Türkiye'de bir Jack Russell'ım var. Jack Russell biliyorsunuz buranın köpeği. Yani ırk olarak buraya ait. İlginç yani, burada üşümemeleri de çok ilginç böyle soğuk bir iklimde. Çünkü çok tüylü bir yaratık değil. Ama tabii ondan daha ince tüyleri, derisi olan köpekler, köpek cinsleri de var İngiltere'de. Biraz karnım acıktı. Sri Lanka mutfağı döneceğiz burada. Guys, can I get this plate? There's no. Which one do we have? Okay. So there's a paneer? No paneer, only chicken. Okay. Thank you. Ya, Sri Lanka mutfağı yiyemiyoruz. Çünkü bitmiş. Panir bitmiş. Panir peyniri çok sevdiğim bir peynir arkadaşlar. O zaman ne yiyebiliriz diye bakalım. Şurada bir krepçi vardı. Krepe gidelim. Yapacak bir şey yok. Az önce sipariş veremedim. Çünkü orada panir peyniri kalmamış. Şimdi krep sipariş verdim. Bakalım nasılmış tadı. Göstereyim size nasıl yapılıyor. Black pepper? Pepper? Raclette peyniri koydu, jambon koydu, ham, mushroom var ve mantar. This one is vegan. Bir tartar sosu gibi bir sos var, raclette sosu. Ondan koydu. And who's next? For you guys? You alright? Bir de sanırım Just cheese and yok, mushroom. yumurta nice and eklemeyecek, easy. bu kadar. Evet, krebimi aldım. Karnımı doyurmam lazım. Sizlerle bir yandan da konuşmak istiyorum. Dolu. Az önce yemek yerken biraz sizinle konuşmak istemiştim ama çok mümkün olmadı. Maalesef küçük bir kaza geçirdim, yemeği üstüme döktüm. Yani daha doğrusu sos döktüm. O yüzden videoyu yarım bırakmak zorunda kaldım. Sakin bir yere geçeyim, anlatayım size. Burada küçük bir gölet yapmışlar. Kuğular var. Kuğulara biniyorlar aileler. Gerçekten doğa burada muhteşem. Her ne kadar güneş olmasa da bir de düşünün burada güneş olduğunu. Crystal Palace Park'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de dinozor heykellerinin olması. Bakalım bizim Gökçek Başkan'ın dinozor heykellerinden daha mı güzel? 150 yıl önce yapılan dinozor heykelleri sizce nasıl görünüyordur?
Buradan biraz da şehri göstermek istiyorum size. Şimdi oraya gidelim. Evet, şu an arkamda dinozorların heykelleri var. Tabii bunları şöyle düşünebilirsiniz. Bu heykeller 1854 yılında yapılmış heykeller. Çok eski. O zamanın mimarisi, o zamanın teknolojik koşullarını düşünürseniz öyle değerlendirmenizi isterim. Görüyorsunuz, tren geçiyor. Duyuyorsunuz sesleri. Bir dönemin şüphesiz ki burası yıldızıymış. Geldiğimiz noktada. Teknoloji tabii neler yapıyor yani. Şu an bu Ankara'daki dinozor parkla kıyaslanacak bir yer değil. Ama önemli olan ne yapıldığı değil, nasıl bir ortam yaratıldığı bence. Bakın. Gerçekten dinlendirici. Şu an az önce gösterdiğim göletin yanından geçiyorum. Yani burası yapay gözükmekle beraber gayet doğal olan bir sulak bir alan. Gerçekten böyle bir şeyin yaratılmış olması süper bir şey. Yani bu sadece Crystal Palace'ta bir tane var ama yani inanın İngiltere'de binlerce, belki on binlerce var bunlardan. Sadece Londra'da ben yüzlerce olduğunu tahmin ediyorum. Bakın sesleri duyuyorsunuz, işte canlı türleri. Yani hem burada yaşamak isteyen, burada varlığını sürdürmek isteyen canlı türleri için muhteşem bir fırsat. Hem de insanlar için gerçekten dinlendirici, keyif verici bir atmosfer. Beni konuşturmayacaklar, anlaşıldı. Ben sizlerle baş başa bırakıyorum onları. Bak şimdi sustular. Bu heykelleri, bu parkı görünce aklıma şey geliyor. 150 yıllık olması çok ilginç. Yani Türkiye'de böyle bir şey 150 yıl sağ kalabileceğini için sanmıyorum. Bir belediye gelirdi, bir siyasi bir belediye, herhangi bir fark etmiyor. Sol ya da sağ. Kesin ya bu ne ucube, bunları kaldıralım, yıkalım. Bunları gönderelim. Ama yani gerçekten kelimeler yetmiyor anlatmaya. Dediğim gibi böyle yerler çok fazla var İngiltere'de. Ama şu muhteşemliğe bakar mısınız arkadaşlar? Arkamdaki gördüğünüz. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız yani? İnanılmaz. İnsanlar bisiklet sürüyor, yürüyorlar, koşuyorlar. Yani şehrin içinde. Yani burası, ben görece İstanbul'la kıyasladığımız zaman yani böyle Bakırköy civarında, yani o konumunu düşünürsek o civarlarda bir yer belki. Çok da şehrin dışında değil, şehrin içinde. Ama görüyorsunuz işte alanlar yapmışlar. Evet arkadaşlar, Güneydoğu bölgesindeyiz. Londra'nın güneydoğusunda Crystal Palace'tayız. Burası Crystal Palace Park. Benim açıkçası bu
çekimlere başlamamın sebebi Londra'da aslında yaşam anlamında alternatif bir hayat var. Genelde Türkler Kuzey Londra dediğimiz bölgede yaşıyorlar ağırlıklı olarak. Yani yoğun bir nüfus var. Tabii ki İngiltere'nin, hatta Kuzey İrlanda'nın birçok yerinde Türkler mevcut. Tek tük esnaf işletmeleri haline gittikleri için bulundukları kasabalara, köylere yerleşmiş durumdalar. Yani şu mantıkta ilerleyin. İşte küçük bir köy düşünün, oraya bir kebapçı açılıyor veya bir dönerci açılıyor. Ya bunu açan bir Türk. Sonra oraya yerleşmeye başlıyor. Onun akrabaları geliyor vesaire. Böyle bir dağınık bir yerleşim demografi söz konusu Türkler açısından. Ama benim özellikle Güneydoğu ve Güneybatı bölgelerinde bazı göstermek istediğim yerler olacak size. O yüzden bu çekimlere başladım. Burası residential bir bölge, yani aile olarak yaşayabileceğiniz güzel bir bölge. Güneydoğu bölge, Londra'nın bölgelerinde birkaç bir yer daha var, size göstereceğim ileriki bölümlerde. Bunlardan bir tanesi Greenwich, Blackheath, Charlton gibi gayet güzel, özellikle İngiliz nüfusunun yaşadığı yerler var. Crystal Palace'da bunlardan bir tanesi. Az önce yemek yiyordum. Dikkatimi çekti. Gezinirken çok fazla Fransızca duymaya başladım. Sanırım bu bölgede yani asbelkader bir Fransız nüfusu var. Çünkü yemek krepi yapan arkadaş da bana Fransızca konuştu. Ben de ona Fransızca cevap verdim bu arada. Niye bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu. Olabilir. Özellikle Fransa'nın çok gelişmemiş bölgelerinde yaşayan Fransızlar Londra'yı yaşam için tercih edebiliyorlar. Var bu bölge, yani Londra'da da hatır sayılır bir Fransız topluluğu var. Tabii İtalyanlar da var bunlara. Yani çok nadir mesela Alman görüyorum ben. Özellikle Brexit'ten sonra herhalde Almanlar çok fazla burada yaşamıyorlar. Onun dışındaki demografi yapıyı biliyorsunuz işte. Hindu, Bengal, Pakistan, Afganistan, Polonya, Bulgaristan ve Romanyalı çok fazla insan var. Genel olarak Londra'nın demografisi böyle. Tabii kuzey ve merkez bölgedeki Türkleri de artık dikkate almalıyız. Bir hayli sayısı çok oldu. Devlet tabii bununla ilgili siyasiler Türklere yönelik her daim, Türklere ve Müslümanlara yönelik her daim demeçlerine dikkat ediyorlar. Çünkü artık ciddi anlamda bir nüfus oluşmaya başladı. Keşfetmeye devam ediyoruz. Burada şu an arkamda bir labirent var. Maze. Bakalım nasıl bir yermiş. Gezelim, keşfedelim. Kaybolmazsak iyi. Meet me the other side! Yanlış yerlere gitmeyelim gençler.
kaçamak yapacağım yoksa çıkışı bulamayacağım. Allah'tan buldum çıkışı. Sonunda. Arkadaşlar burada bir kalabalık var. Toplanmışlar. Gösteri var sanırım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Hakikaten ne gün bitmiyor yani. Aa, bir konser var. Senfoni orkestrası tarzında. Wow, gerçekten iyi. Şimdi geçiyoruz. Thank you very much for coming out tonight or this afternoon. Give upstairs on the trumpets. One last time, the South London Jazz Orchestra, everyone. As Duke used to say at the end of the concerts, you are very sweet, you are very beautiful, and we love you madly. We have been the South London Jazz Orchestra live from the Crystal Palace Bowl. Gördüğünüz gibi devlet grafiti duvarları yapıyor böyle. Hatta yani bu duvarları yapmış ama gelip ara ara bunları boyuyor arkadaşlar. Ki sanatçılar yeni eserlerini buraya yapabilsin diye. Yani devlet bu işe yani destek veriyor. Bu işi insanların yapmasını sağlıyor. Bu da bize güzel görüntüler oluşturuyor. Şimdi bu gördüğümüz yerde futbol kompleksi var. Dediğim gibi o az önce kapalı spor salonunun arkasındaki yer. Ve burada da bir kaykay parkuru yapmışlar. Şimdi biraz onu da göstermek istiyorum size. Yani böyle bir şeyin yine devlet tarafından desteklenmesi çok güzel bir şey. Bir kaykay parkuru. Türkiye'deki en büyük eksiklerden bir tanesi de bu bence. Yani gerçekten çok takdire şayan. Yani gördüğünüz birçok aktivite burada mümkün. Yani bir pazar günü buraya geldiğinizde neler yapabileceğinizi düşündüğünüz zaman gerçekten harika bir yer yani. Peki Crystal Palace'ın şehir merkezi nasıl? Sakin, sessiz, sakin bir yer midir dersiniz? Hiç de değil. Bu noktada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size. Görece işte aşağıda gördüğünüz yer Londra'nın merkezi. Daha doğrusu benim aslında yaşadığım yer.
Görece yüksekte bir yer ama çok aşırı yüksek değil. Ama keyifli bir yer gerçekten. Burada daha güzel bir manzara varmış. Buradan bu yoldan böyle aşağıya doğru gidiyoruz bakalım. Biraz etrafı göstermem gerekirse. Victorian evler var. Yeni modern evler var. Gayet keyifli bir yer. Aileler için çok uygun. Şöyle bir yer göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani şu mimari çok güzel ya. Gerçekten. Hemen arkamda bir kilise. Geldiğim yerde az önce publar vardı. Pazar günleri publar burada çok yoğun oluyor. İnsanlar gerçekten, burası sadece hafta sonu, yani cuma akşamından başlayan bir hafta sonu programıyla hafta sonu görüşebiliyorlar. Hafta içi onun dışında herkes işinde gücünde açılsın burada. Çok güzel bir bölge. Çok sevdim. Kesinlikle yaşanabilir bir bölge. Tabii Londra'nın şehir merkezi çok fazla göç aldığı için ve artık oradaki kiralar çok yükseldiği için insanlar Londra'nın dışına doğru kaçmaya başladılar. Yani bu durum İngilizler için tabii son 10 yılda olan bir şey değil. Belki bir 50-60 yıl önce buradaki evleri aldılar ve yavaş yavaş buralara yerleşmeye başladılar. Belki de 100 yıl önce. Böyle şehrin dışlarına doğru bir kaçış başladı. Ben bugün bayağı yürüdüm, yoruldum ama güzeldi. İnşallah bunun devamı gelir. Eğer bunun devamını gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalımı beğenip takip etmeniz gerekiyor. Umarım içeriklerimize devam edebiliriz.